Merhaba arkadaşlar, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, özellikle berelerde çok şık duran bir modelin iki yönlü uzatmalı modelin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 3,5 numara şiş ve elimdeki bulunan daha önceki örgülerimden arta kalan iplerimden Etrofil markasıyla size bu anlatımı paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videomda ise aynı modelin uyarlanmış olan bere yapımını bulabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar modelimiz toplamda orta kısmı esas modeli uygulayacağımız ilmek sayımız 8. 8 ve katlarından oluşacak. Kenarlara koyacağımız kenar ilmeklerimizin sayısını istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Şimdi ben 3 ilmek kenarlara ve 8 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model çalışması için belirlemek istiyorum. Şimdi 3 ilmek yine kenar ilmeğim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 3 ilmek kenar ilmeğimle modelimi hazırlayacağım. Bakalım kaç ilmek taktık? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 ilmek takarak model çalışmamızı anlatabileceğiz. Şimdi ilk etapta örgümün ilk sırasını ipimi kendimden alarak ters örmek istiyorum. Bu taban çalışmasını ister bir ters bir düz yapabilirsiniz. Lastik çalışması uygulayacağınız zaman. İster haroşa örgü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tercih size kalmış. Ben sadece modelin nasıl yapıldığını ve uyarlamak istediğiniz yere göre taban çalışmasını belirteceğim sizlere. Şimdi ilmeklerimizin hepsini şöyle bir ters örelim. Şimdi modelim ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğim olan 3 tersimle başlıyorum. 3 ters, 8 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 3 ters, 8 düz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 3 ters ile sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyim arkadaşlar. Burada ters ördüklerimi düz öreceğim. 3 düz, 8 ters, 3 düz, 8 ters, ve kalan 3 düzüm ile sıramı tamamlamış oldum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 3 ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ters, 8 düz, 3 ters ve sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzden bu işlemi tekrardan yapıyoruz.
Başa kadar ördükten sonra yeniden ön yüzdeyim arkadaşlar. Bu sıramı da örmek istiyorum. Ve arkadan dönüşümüzü sağlayacağız. Taban kısmımızı, modelimiz net ortaya çıksın diye biraz uzun tuttuk. Yine 8 ters 3 düz ile arkadaki son sıramızı da tamamlamış olalım. İlmekleri alış şekliniz, alış yönünüz model çalışması için çok önemli arkadaşlar. Hepimizin teknikleri birbirinden farklı olabilir. Ama kendi ilmekleriniz hangi yönden nasıl örünce düzgün duruyorsa bunun püf noktasını yakalamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi örgü tekniklerimiz farklı olsa da sonuçlarımız genelde aynı oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi 8'er ilmekten oluşan düzlerimiz ve aralardaki ara ilmeklerimiz oluşmuş oldu. Modeli çalışmak için ise yine kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmek. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğimin 1, 2, 3, 4. Dördüncü yuvasına bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği sağda bıraktım. 4 ilmeğimi solda bıraktım. Bu iki ilmeğimin arasında ince bir çizgi var. 2 ilmeği birbirinden ayıran. Bu ilmek aralarımdan 1, 2, 3, 4. yuvadan şişimi geçiriyorum ve uzunca bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğimi uzatıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi üstündeki duran bir ara boşluktan tekrar şişimi geçiriyorum. İlmek alıyorum ve bu ilmeğimi uzatabildiğim kadar uzun bir şekilde alıyorum. Takip eden ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 3. kez arkadaşlar aynı yuva, bir üstteki yuvadan sıralamadan geçiriyorum. İlmeğimi yine uzatabildiğim kadar uzatıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir üstten aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer daha kısa bir şekilde ve düzümü örüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sırada 4 ilmeğimiz kaldı. Bu 4 ilmeğimizi sadece düz örüyoruz. 3 tersimi ördükten sonra yine ikinci modelimiz için aynı çalışmayı yapıyoruz. Bakın 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz. 4 düzüme ayırdım. Bu 3 ile 4 düzümün arasında 1, 2, 3, 4 çizgiden 4. sıradan ilmeğimi çıkardım ve uzunca aldım. Bu uzunca aldığım ilmeği parmağımla tutuyorum. Ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir üstteki boşluğundan tekrar şişimi geçiriyorum. Uzatabildiğim kadar ilmeğimi uzatıyorum ve düz örüyorum. Bir üsttekinden yine ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Son yuvamdan gördüğünüz gibi yine ilmek çıkarıyorum ve düzümü örüyorum. Şimdi kaldı 4 ilmek düzümüz. Bu 4 ilmek düzümüzü örerek devam ediyorum başa kadar. 3 tersimizi de ördüm. Dönüyoruz örgümüzün arka yüzüne. 3 düzümü örüyorum. 4 tersimi örüyorum. Modelimin ikinci yarısı olan. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. Arkadaşlar ilmek sayısı burada 8'e çıktı uzattığımız ilmeklerle birlikte. Bunları ikişerle alarak ilmek sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Ama şu şekilde normal bir ters gibi örersem ön yüzde ilmeklerimiz çok çirkin duracaktır. Çünkü ilmeklerimizin yönünün değişmesi gerekiyor. Bu yüzden bakın şişime şu ilk iki ilmeğimin altından geçirerek yönlerini çeviriyorum.
ve ikisini birlikte ters örüyorum. Aynı işlemi burası için de yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şuradan şişimi bakın ikisinden geçiriyorum. Yönlerini değiştiriyorum. Ters örüyorum. Aynı işlemi 3. kez ve 4. kez yapıyorum. Bakalım nasıl durmuş ön yüzden. İlmeklerimizin duruş yönü gayet düzgün. Benim tekniğime göre bu şekilde arkadaşlar. Siz de kendi örgü tekniğinize göre ilmeklerinizin yönünü düzelterek bu ilmekleri toplamanız gerekiyor. Şimdi 3 düzümü ve 4 tersimi ördükten sonra aynı işleme başlıyorum. Bakın bu iki ilmeği birlikte alacağım. Bu iki ilmeği birlikte alıp düzgün düşürmem için alt taraftan girerek ilmeklerimi ikisini birlikte yönünü değiştiriyorum. Birinci yön çalışmamızı tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düzümü ördüm arkadaşlar. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ve 3 tersimi ördüm ve yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düzüm ördüm. İpi kendimden tarafa aldım ve terslerimi ördüm. Bu birinci sıram oldu. Arkaya dönüyorum. İlmekleri gelişine göre örüyorum. İkinci sıram. Yine ilmekleri gelişine göre örüyorum burada da arkadaşlar bakın. Aynı çalışmayı yapmamız için. Şimdi tekrar ön yüzden ilmeklerimizin gelişine göre, arka yüzden de gelişine göre toplamda gidiş 1, dönüş 2, 4 kez aynı işlemi yapmış olacağız arkadaşlar. Bu 3. gidişimiz. Arkadan da bir sıra daha geldiğimizde 4'e tamamlamış olacağız. Bu sefer de sola yatık bir şekilde modelimizi çalışacağız. Sekiz tersimi, 3 düzümü, 8 tersimi, 3 düzümü örerek sıramı tamamlamış oldum. Bakıyorum. Gidiş 1, dönüş 2, 4. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Baştan 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. 4. ilmeğimi ördükten sonra bakın şu boşluktan değil bir altındaki boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Birinci düzümü örüyorum. Bu ilmeğimi çıkardığım yuvanın bir altına yine şişimi batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkinci düzümü örüyorum. Yine bu boşluğumuzun üçüncüsünden şişimi çıkarıyorum. Düz örüyorum. Yine dördüncüsüne batıyorum. 4 kez olması gerekiyor bir altındaki boşluğa. İlmeğimi buradan çıkarıyorum. Biraz da uzatmamız gerekiyor bu ilmeklerimizi arkadaşlar. Ve son düzümü örüyorum. Alırken burayı toplarken aralara dikkat edeceğiz. Şimdi 3 tersimi ördükten sonra yine 1, 2, 3, 4. Bakın 4'ümü ördükten sonra ilk çizgiden değil ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım.
bir düz. Altında hemen o boşluğun altından batıyorum. İkinci ilmeğimi çıkarıyorum. Biraz da uzatıyorum ve ikinci düzümü örüyorum. Bu kez üçüncü yuvamdan ilmeğimi uzunca çıkarıyorum. Şişimi de düzeltmek istiyorum ve bir düz ve tekrardan son düzümü biraz daha esneterek örüyorum ve 3 tersim ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi burayı sola yatıracağım. Nasıl yatıracağım? 3 düzümü ördükten sonra şimdi bakın şu iki ilmeğimi, biri uzatmalı ilmeğim, biri normal ilmeğim. Bu iki ilmeği birlikte almam gerekiyor. Yine aynı şekilde ikincisinden ve birincisinden geçirerek yönlerini değiştiriyorum ve ters örüyorum. Bakın sıradaki ikiyi birlikte almam gerekiyor. Arka taraftan geçiriyorum şişimi. Topluyorum. Şu şekilde düzelterek yine bakın daha net. Şuradan şişimi geçiriyorum. Düzeltiyorum. Son kez aynı işlemi yapıyorum. Kalan 4 düzümü örelim bakalım. Bakın ilmeklerimiz de sola yatık bir şekilde ve gayet düzgün bir şekilde durmuş oldu. Bunu diğer örgümüz için de yapalım. Arada 3 tersimi örüyorum. Bakın yine şu ilmeğim benim uzatma ilmeğim. Bu ilmeğimin içinden diğer ilmeğimin içinden geçiyorum. İkisini ters örüyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar örgümüzün son haline. Şu şekilde de tutayım. Biri sağa, biri sola doğru yatık bir şekilde ilmeklerimizi uzattık gördüğünüz gibi ve gayet de düzgün duran bir örgü elde ettik. Her 8 ilmekte bir. Örgümüzün üstü bundan sonra aynı devam edecek arkadaşlar. Yani gidiş 1, dönüş 2, gidiş 3, dönüş 4. Örüyoruz ilmekleri gelişine göre, sonra şu ilk yaptığımız çalışmayı yapıyoruz. Aynı şekilde yine gidiş 1, 4 kez döndüğümüz zaman şuradaki çalışmamızı yaparak üst üste ilavelerimizi yapıyoruz ve örgümüzün görünüm hali de bu şekilde. Bundan sonraki videomda bu modelin uygulanmış olduğu bere yapımını, ki çok güzel bir bere çalışması oldu, bulabilirsiniz. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.